Mezopotamya, dünya tarihinin en eski ve etkileyici uygarlıklarından birine ev sahipliği yapmasıyla bilinir. Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan bu verimli topraklar, insanlık tarihinin ilk büyük şehirlerini, imparatorluklarını ve yazı sistemlerini barındırmış, bu uygarlıkların temelini oluşturmuştur. Ancak Mezopotamya'nın bu büyük başarılarının arkasında yatan en önemli unsur, onun zengin ve derin dini inançlarıydı. Mezopotamya dini, bu antik uygarlığın yapı taşlarından biriydi ve bugün bile tarih ve din araştırmalarının merkezinde yer almaktadır. Mezopotamya dini, çok tanrılı bir inanç sistemine dayanıyordu ve bu inanç sistemi, her biri farklı güçlere ve sorumluluklara sahip yüzlerce tanrıyı içeriyordu. Bu tanrılar, Mezopotamya toplumunun her alanında etkiliydi ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. Enlil, Enki ve İştar gibi başlıca tanrılar, Mezopotamya panteonunun merkezinde yer alıyordu. Her biri belirli bir doğal fenomen ya da insano kavramla ilişkilendirilen bu tanrılar, Mezopotamya mitolojisinin temelini oluşturuyordu. Gökyüzünün hükümdarı ve tanrıların babası olarak kabul edilirdi. Enlil ise hava tanrısı olarak bilinir ve Mezopotamya'nın en güçlü tanrılarından biri olarak saygı görürdü. Bilgelik ve su tanrısı olarak büyük saygı görürken, İştar ise aşk, savaş ve bereket tanrıçası olarak tapınılırdı. Bu tanrılar arasındaki ilişkiler, güç dengeleri ve hiyerarşi, Mezopotamya mitolojisinin zengin hikayelerinde yer bulurdu. Mezopotamya mitolojisi, tanrıların güçlerini ve insanlar üzerindeki etkilerini anlatan derinlikli hikayelerle doluydu. Bu hikayeler, sadece tanrıların birbirleriyle olan ilişkilerini değil, aynı zamanda insanlıkla olan bağlarını da açıklardı. Enuma Elish gibi yaratılış destanları, tanrıların nasıl doğduğunu, evreni nasıl yarattıklarını ve insanları nasıl şekillendirdiklerini anlatan önemli metinlerdendir. Mezopotamya'da evrenin yaratılışıyla ilgili birçok farklı mitolojik hikaye bulunur. Enuma Elish, bu hikayeler arasında en bilinenlerden biridir ve evrenin başlangıcını, tanrıların kökenini anlatır. Bu destana göre evrenin yaratılışı, ilkel tanrılar olan Tiamat ve Apsu'nun kaotik sularından başlar. Bu kaosun içinden Anu, Enlil ve Marduk gibi güçlü tanrılar yükselir ve dünyayı düzenleyerek bir kozmos yaratırlar. Tanrılar, bu süreçte gökyüzünü ve yeryüzünü ayırarak evrenin fiziksel yapısını oluştururlar. Marduk, bu yaratılış sürecinde öne çıkan tanrılardan biridir ve Tiamat'ı yenerek onun bedeninden dünyayı yaratır. Mezopotamya'da yaratılış, sadece fiziksel dünyayı değil, aynı zamanda sosyal düzeni ve insan yaşamını da kapsar. Bu mitolojik anlatılar, Mezopotamya halkının evreni ve tanrılarını nasıl algıladığını gösterir. Mezopotamya mitolojisine göre, insanların yaratılış amacı tanrılara hizmet etmektir. İnsanlar, tanrıların ihtiyaçlarını karşılamak ve onları memnun etmek için yaratılmışlardır. Atrahasis destanı, bu yaratılış sürecini detaylı bir şekilde anlatır. Bu destana göre, tanrılar dünyayı yaratıp düzenledikten sonra, işlerini yapmak için daha fazla yardıma ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçtan dolayı, bilge tanrı Enki'nin rehberliğinde, insanlar topraktan ve tanrıların kanından yaratılır. İnsanlar başlangıçta uzun bir yaşam süresine sahipti ve hastalık gibi olumsuz durumlar yaşamıyordu. Ancak insanların hızla çoğalması ve çıkardıkları gürültü, büyük tanrı Enlil'i rahatsız eder. Bunun üzerine Enlil, insanları yok etmeye karar verir ve büyük bir tufan gönderir. Ancak bilge tanrı Enki, insanlığın tamamen yok olmasını engellemek için Atrahasis adlı bir kahramanı uyarır ve onu bir gemi yaparak bu tufandan kurtulmasını sağlar. Mezopotamya'da dini yaşam, tapınaklar etrafında şekillenirdi. Tapınaklar, tanrıların yeryüzündeki evleri olarak kabul edilir ve bu mekanlarda tanrılara günlük olarak hizmet edilirdi. Tapınaklar, Mezopotamya şehirlerinin merkezinde yer alır ve toplumsal yaşamın odak noktasıydı. Tapınak kompleksleri, çeşitli binalardan oluşur ve her biri farklı bir amaca hizmet ederdi. Bu tapınaklarda rahipler, tanrılara yiyecek sunar, onları temizler ve onlara saygıyla yaklaşırdı. Zikkurat adı verilen büyük tapınak kuleleri, Mezopotamya'nın en dikkat çekici dini yapılarından biriydi. Bu kuleler, tanrıların gökyüzüne daha yakın olabilmesi için inşa edilmişti. Zikkuratlar, birçok platformdan oluşan yüksek yapılar olarak tasvir edilmiştir ve en ünlüsü Babil'deki Marduk zikkuratıdır. Bu zikkurat, İncil'deki Babil Kulesi olarak bilinen yapıya da ilham vermiştir. Tapınaklarda gerçekleştirilen ritüeller, tanrılara hizmet etmenin en önemli yollarından biriydi. Rahipler, tanrılara yiyecek ve içecek sunar, onları özel kıyafetlerle giydirir ve günlük olarak temizlerdi.
Tanrılara sunulan yiyecekler ve içecekler, daha sonra tapınak personeline dağıtılır ve bu şekilde toplumsal yardımlaşma da sağlanmış olurdu. Mezopotamya dini, tanrılara hizmeti ve onlara bağlılığı, toplumsal düzenin ve evrensel dengenin korunmasının bir yolu olarak görürdü. Mezopotamya'da astroloji, dini yaşamın vazgeçilmez bir parçasıydı. Yıldızlar ve gezegenler, tanrıların mesajlarını ileten kutsal semboller olarak kabul edilir ve bu göksel cisimler, gelecekteki olayları tahmin etmek için dikkatle incelenirdi. Mezopotamya'da astrolojinin bu denli önem kazanması, tanrıların iradesini anlamak ve insanların kaderini yönlendirmek için bir araç olarak görülmesinden kaynaklanıyordu. Astrologlar, yıldızların hareketlerini ve gökyüzündeki olayları inceleyerek tanrıların mesajlarını yorumlar ve bu bilgileri krallara veya topluma iletirlerdi. Bu astrolojik uygulamalar, Mezopotamya'dan sonraki birçok kültürde de etkisini göstermiştir ve astroloji, antik dünyada büyük bir bilim dalı olarak kabul görmüştür. Mezopotamya dini, sadece tanrılara tapınmakla sınırlı kalmamış, aynı zamanda kehanet ve büyü gibi mistik uygulamaları da bünyesinde barındırmıştır. Rahipler, tanrıların iradesini öğrenmek ve geleceği tahmin etmek için çeşitli kehanet yöntemleri kullanırlardı. Bu yöntemler arasında, kurban edilen hayvanların iç organlarının incelenmesi, suya bırakılan yağ damlalarının şekilleri gibi teknikler yer alıyordu. Mezopotamya'da kehanet, tanrıların insanlara rehberlik ettiği ve onları yönlendirdiği bir yol olarak görülürdü. Büyü ve şifa ritüelleri de Mezopotamya'da yaygındı. Hastalıkların ve kötü ruhların, şeytanlar olarak bilinen doğaüstü varlıklar tarafından gönderildiğine inanılırdı. Bu varlıkları uzaklaştırmak ve insanları korumak için çeşitli büyüler ve ritüeller geliştirilmişti. Bu ritüeller, genellikle rahipler veya büyücüler tarafından gerçekleştirilir ve tanrıların yardımıyla kötü ruhlar kovulurdu. Mezopotamya uygarlığı, binlerce yıl süren bir tarihsel süreçte gelişmiş ve bu süreçte derin izler bırakmıştır. Mezopotamya'nın dini ve kültürel mirası, sadece bu topraklarda değil, aynı zamanda antik dünyanın birçok farklı bölgesinde de etkili olmuştur. Yunan felsefesinden, Orta Doğu'nun astral dinlerine kadar birçok alanda Mezopotamya'nın izlerini görmek mümkündür. Mezopotamya dini, insanlık tarihinin en eski ve en karmaşık dini sistemlerinden biridir. Bu din, sadece kendi dönemi için değil, sonraki bin yıllarda da büyük bir etkiye sahip olmuş, tarihin akışını değiştirmiştir. Mezopotamya'nın dini mirası, bugün bile tarih ve din üzerine yapılan çalışmaların merkezinde yer almakta ve insanlık tarihine olan katkılarıyla hala merak uyandırmaktadır. Mezopotamya'nın dini ve mitolojik mirası, sadece bu topraklarda değil, dünya tarihinin birçok alanında da yankı bulmuş ve bu yankılar, günümüzde bile önemini korumaktadır.